Bu videoda Temple Run serisinde yukarıdaki sayacı yaptık. Onun dışında pause butonumuzu, menülerimizi tek tek oluşturduk. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bir duyuru yapacağım. Bildiğiniz gibi bu Temple Run serisinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben de yeni seriler çekmek istiyorum açıkçası. Ancak yeni çekeceğim serinin konusunu siz belirlemenizi istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Videonun altına yorum olarak yazarsanız işte hayatta kalma oyunu yapalım, korku oyunu yapalım vesaire. Konu tamamen size kalmış. Videonun altındaki yorumlardan en çok beğeni alan yorumu seçeceğim ve bundan sonraki seriyi o seri olarak belirleyeceğim. Dedikten sonra Canvas'a geldim. Burada Order in Layer var. Bu Order in Layer şu anda 0. Oyunu başlatırsam Canvas ekranda gözükmüyor. Order in Layer'ı 1 yaptığımız zaman Canvas'ı ekranda görebileceğiz. Bunun mantığı tam olarak bu. Yani görün diye biraz da görsel olarak göstermeye çalışıyorum. Sonra Constant Pixel Size var. Bunu Scale with Screen Size'a çevireceğiz. Buraya 1280 ve 720 yapacağız. Match kısmını 0.5'e çevireceğiz. Zaten menü screen'de de aynı ayarları kullanmıştık. Ondan sonra şurada yol tekstim var. W'ye bastım. Bunu yukarıya alacağım. Sonra bu pause butonumu da sağ üst köşeye alacağım. Oyun ekranına bakarsam daha iyi görebilirim. Hatta şunu şöyle yapıp çift ekranda çalışabilirsiniz. Daha optimum bir görüntü elde edebilmek için. Şurada pause panelimi biraz daha küçültmek istiyorum ben. Çok fazla yer kaplamasın. Ortalarsam böyle fena değil. Şimdi bu sahneyle işimiz bitti. Script'e geliyorum. Create New Script. Buna Gameplay diyeceğim. Açalım scriptimizi. Using Unity Engine nokta UI yazacağım. Alt tarafta değişkenlerimi belirleyeceğim. Public Game Object Pause Panel olacak. Ondan sonra Public buton olacak. Bu da Restart Game buton. Sonra Public textlerimi oluşturacağım. Bir tane Score text'e ihtiyacım var. Bir de Pause text diyebilirim. Pause panelin üstündeki text. Sonra Public Integer değişkenin adı da score olacak. Oyun ilk başladığı zaman şurada score text oluşturmuşuz. Score text nokta text eşittir score artı şuraya da metre yazacağım. Score'um 5 olursa bu 5 metre olarak gözükecek. Start coroutine parantez açacağım. Score oluştur diye bir coroutine başlatayım. Coroutine de zamanla göre çalışan fonksiyonlar. Birazdan göstereceğim onu. Enumerator yazıyorum. Buraya score oluştur coroutine'ini burada kullanacağım. Yield return new sırasıyla olması gerekiyor bunlar. Wait for seconds 0.6 float. Şimdi hata da giderildi. 0.6 saniye beklesin. Ondan sonra ne yapsın? Skorumuzu arttırsın. Skoru arttıktan sonra da şuradan kopyalayabilirim. Üstteki işlemleri tekrar etsin. Skoru sahneye yazsın. Ondan sonra coroutine'i tekrar başlatsın şeklinde bir kodlama yazdık. Public void player died end game diye bir tane fonksiyon oluşturdum. If deyip yeni bir döngü daha oluşturacağız. High score küçüktür. Score ise player pref artık elimizle alıştı. Set int set float yazdım. Int score virgül score diyeceğiz. Yani şu anki skorum high score'dan büyükse buraya set et. Alt kısma geldim. Pause text nokta text'in ne olacak? Game over olacak. Çünkü bu karakter öldükten sonra çalışan fonksiyonumuz. Sonra pause panel nokta set aktif parantez açıp true yazacağız buraya. Ondan sonra restart game buton nokta on click nokta remove all listeners diyeceğiz. Şuraya parantez açıp kapatmamız lazım. Bir tane
fonksiyon daha belirleyelim buraya. Public restart game diye bir tane de fonksiyon belirleyelim. Public void demeyi unutmuşum. Restart game buton nokta on click nokta add listener parantez açıyorum. Şu alttaki fonksiyonu çağıracağım. Eşittir ok işareti restart game parantez açıp kapattım. Ondan sonra time nokta delta time demişim. Time scale eşittir 0 f olacak. Restart game kısmında bu yukarıdan time nokta time scale alacağım. Kopyalayacağım. 1 f yapacağım. Application nokta load level parantez açacağım. Play screen diyeceğim. Çünkü ben burada sahne olarak play screen ismini yazmıştım. Siz farklı bir isim kullandıysanız onu yazın. Public void pause buton. Burada artık butonlarımızın ne işe yaradığını yavaş yavaş yazacağız. Butona bastığımızda ne olsun? Time scale'im bir kere 0 olsun. Şu pause panelim yine aktif olması gerekiyor. Şu üst kısmı kopyalayacağım. Buraya yapıştırdım. Restart game değil, resume game olacak. Public void resume game diyorum. Parantez açtım. Şuradaki kodu kopyalayıp yapıştıracağım. Şuradaki kodu da alacağım. Ancak pause panelim false olacak. Oyuna başlarsam pause paneliyle işim yok. Son bir tane daha kaldı. Public void open main menü. Burada da şuradaki kodu kopyalayabilirim. Application load level. Bendeki neymiş? Menü screen'miş. Menü screen olarak yazdım. Time nokta time scale'im 1f olacak. Bunu kaydedip oyuna dönelim arkadaşlar. Game ekranını şuraya çekeyim. Sol taraftan create empty dedim. İsmini gameplay yapacağım. Sonra biz şu script'imizi burada oluşturmuştuk. Bu yan taraftan da alabiliyorum. Gameplay. Pause panel diyor. Pause paneli tutup buraya sürükledim. Restart game butonum şuradaki play buton. Play butonu tutup sürükledim. Score text yol text'i buraya sürükledim. Buradan pause paneli seçtim. On click kısmına artı yaptım. Gameplay üstüne attım. Buradan pause buton seçeneği. Ondan sonra şu menü kısmına da aynı şeyi yapmamız lazım. Menü butona tıkladım. On click'i zaten açmışım. Gameplay'i sürükledim. Buradan open main menü. Sonra play butona tıkladım. Bir kere arttırdım. Buradan gameplay'i tekrar üstüne attım. Resume game dedim. Başlattığım zaman bu şekilde oyun başladı. Sayacım zaten saymaya devam ediyor. Onun dışında pause'a basarsam menüye gelebiliyorum. Şu an sadece menüm çalışmıyor. Menüye dönelim. Menü screen. Bunu kaydettim. Şurada bir tane game object oluşturayım. Menü controller. Menü control desek yeter. Bir tane de script oluşturayım. Menü control script'i. Bunu açalım. Public void play buton dedim. Bu kısma application nokta load level play screen yazdım. Burayı kaydedip tekrardan oyuna döndüm. Play butona tıkladım. Buradan bir tane arttırdım. Menü kontrolü üstüne attım. Play buton seçeneğini seçtikten sonra tekrardan başlatalım. Play'e bastığım zaman sahne geliyor. Sahnede tek bir eksiğim kalmış. Play screen. Tekrar dönüş yapalım. Canvas. Pause paneli şu üstten inaktif edersek bu sefer
Pause'a bastığımda menüye dönebiliyorum. Menüden animasyonumda zaten oynuyordu. Play'e bastığımda oyun başlıyor. Yukarıdan sayaç devam ediyor. Buradaki engellerim de tek tek gelmeye devam ediyor. Derslik buraya kadar arkadaşlar. Videonun başında belirttiğim gibi yeni seri için alta yorum yazmayı unutmayın. Onun dışında her salı günü ve perşembe günleri saat akşam 8'de yeni videolar yayınlıyorum. O yüzden takip etmeyi de unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.